İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Yeter artık. Bu laflara doyduk yeterince. Hala sarıkla mı geziyorsun? Bunlardan tak. Devir değişti. Bu sarık bu başta çıkar. Yeter. Bu laflarla bizi kandıramazsın. 11 ay ceza ancak at hırsızına verilir. Ben milletimin imanını selamette görürsem Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Bazen bir köy bir davanın merkezine dönüşür. Ve şimdi bu sessiz belde bir vedaya hazırlanıyor. Barla sadece bir isim değil, sabırla yazılmış bir mücadelenin ilk durağıydı. Sekiz yıl. Bir köyde bir sobanın başında hakikati yazdı. Ve bir sabah o kapı çalındı. Sadece bir adamı değil, bir hakikati susturmak için. Üstad aracın ön tarafına oturtulur. Yanına ise bir binbaşı. yol uzun hoca. Hazırlıklı ol. Yolun uzunluğu değil, niyeti yorar insanı. Ne demek şimdi bu? Beni unutulmaya, susturmaya götürdüğünüzü sanıyorsunuz. Allah Allah. Ya nereye gidecektin hoca? Benim dilim de, ruhum da nurlara, Kur'an'a hizmet eder. Nereye götürürseniz götürün, önemi yok. Bu olayla beraber üstadın ısrarıyla namaz molası veren askerler bunu fırsat sayarlar. Kaçacak bahanesiyle Üstad Hazretlerini infaz etmeye çalışırlar. Yolda anlattıkların seni kurtaramayacak hoca. Hakkı susturamazsınız. Kalplere giren bir nur öyle kolay sökülmez komutan. Yeter artık. Bu laflara doyduk yeterince. Ne bekliyorsun? Bir emir mi? Yoksa korkak kalbine gelecek bir cesareti mi? Ben sadece görevimi yapıyorum. Eğer insanın görevi vicdanından daha ağır basıyorsa kaybeden sadece o olur. Silahların gölgesinde suskun bir bekleyiş ama susmayan bir kalp. Ve o kalp konuşmaya devam etti. Üstad niyeti ne olursa olsun bir gönlü dahi geri çevirmemiş ve hakikati anlatmıştır. Hakikati duymuş bir gönül yanlış düşüncelerle ördüğü duvarları yıkmıştır. Üstad önce İsparta'ya götürüldü. Oradan da kısa bir bekleyişten sonra 120 talebesiyle birlikte hayvanların taşındığı kara vagonlara bindirildi. Ama o vagonda sadece bedenler değil, imanla tutuşmuş yürekler taşınıyordu. Eskişehir'e doğru giden bu kara tren, sadece bedenleri değil, hakikatin izini süren yürekleri götürüyordu. Yol bitti ama vagonun karanlığı şimdi bir duruşma salonunda devam ediyordu. Susturulmak istenen hakikat şimdi mahkeme kürsüsünde konuşacaktı. Halkı provoke etmek ve devlet düzenine manevi bir muhalefet oluşturmaya teşebbüs etmek. Yazılarınızda dini duyguları kullanarak kamu düzenini tehdit etmekle suçlanıyorsunuz. Ben kimseyi isyana çağırmadım. Kalpleri imanla diriltmeye çalıştım. Sizin asayişten anladığınız gönülleri boşaltmaksa
Ben o düzenin suçlusu olmaktan şeref duyarım. Yazılarınızda dünya geçici, ahiret ebedi diyorsunuz. Bu halkı devletin otoritesine karşı soğutmak değil midir? Ebedi bir hayatı hatırlatmak otoriteleri sarsar mı? Sarsılıyorsa demek ki onların temeli zayıftır. Savunmanız sona erdiyse mahkeme kararını açıklayacaktır. Karar, sanığın 11 aylık hapsine 11 ay ceza ancak at hırsızına verilir. Nasıl bir adam bu böyle? Neye güveniyor? Bu ne cesaret? Ve diğer 6 şakirdinin ayrı ayrı 6 ay hapis cezasına. Ben milletimin imanını selamette görürsem Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. beni dünyayla mı korkutacaksınız? Mahkeme salonları bir dava adamının yolculuğuna şahitlik etmeye başladı. Ama asıl dava ise işte o çoktan gönüllere girmeye başlamıştı. Üstadın sesi mahkemede duvarlara çarptı. Ama ne deneseler de susturamadılar. Birkaç hafta sonra bu kez daha ağır bir suçlamayla aynı salona tekrar çağrıldı. Bu davalar gitgide sadece bir şahsı değil, bir hakikati yargılamaya dönüşüyordu. Cevap verin. Bu risaleleri siz mi yazdınız? Devletin temellerini sarsan bu sözler size mi ait? Ben gördüğümü yazdım. İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Soruma net cevap verin. Burası vaaz yeri değil. Hiçbir mesele yoktur ki Allah ile bağlanmasın. Ben size değil, inandığım yola bağlıyım. Yeter. Bu laflarla bizi kandıramazsın. Susturun şu adamı. Üstad, hakimin sözlerini ciddiye almadan sanki orada yargılanan kendisi değilmişçesine bir teslimiyet ve cesaretle sakince tesbihini dizer. Ne yapıyorsun sen? Burası bir mahkeme, oyun yeri değil. Tesbihim güzel olmuş mu? Üstad ne söylerse söylesin, taş kalplere geçmeyeceğini anlamıştı. O da konuşmadı ve tesbihini dizdi. Çünkü ilim de, savunma da hakkı olana verilirdi. Zindanlar susturmak için yapılırdı. Ama bazen bir kalemi susturamazsın. Çünkü onun mürekkebi sabırdır ve imanla akar. Kapılar ardına kadar kapalıydı. Ama içeriye sızan bir ışık vardı. Kalpten kaleme inen nur. Eskişehir hapsinin şahitlerinden birisi de stajyer avukat Kemal Taner'di. Üstadım, size dair çok şey duydum. Müsaadenizle size bir soru sorabilir miyim? Sor kardeşim. Doğru merak yolun başıdır. Sizin de kerametiniz var mı? Mesela şu tesbihi yürütebilir misiniz? Bir baba oğlunu kuyumcu dükkanına götürmüş. İçeride pırlantalar, elmaslar varken çocuğun gözü dışarıda balona takılmış. Çocuk ya. Tutturmuş babasına balon istiyorum diye. Avukat Kemal duraksar ve anlamaya çalışır. Nasıl yani üstadım? Balon istemiş ne demek? Ben Kur'an'ın elmas düsturlarının, mücevherat dükkanının dellalıyım. Kardeşim, ben balon satmam. Kemal yutkunur. Gözleri yaşarır. Konuşamaz. Başını eğer. Ve nurların müellifinin nasıl biri olduğunu
ilk ağızdan öğrenmiş olur. Üstad gereksiz konuşmaz ve her şeyi açık açık anlatmazdı. Söylemek istediği şeyleri ise ima etmeyi çok iyi bilirdi. Hatta bir gün göndereceği çaydanlık bile doğru kişiye ulaştığında sessiz bir uyarıya dönüşebilirdi. Refet Bey, üstadın selamı var. Size çaydanlık göndermiş. Çay istiyor. Refet ağabey başta çok şaşırır çünkü Üstad Hazretlerinin hiç kimseden bir şey istediği görülmemiştir. Teşekkürler, tamamdır. Biz hallederiz. Üstad bizden neden çay istesin? Hiç onluk bir hal değil bu. Bir tuhaflık var. Notun üzerinde titrek bir el yazısıyla "Yeni gelen casustur, dikkat edin" yazmaktadır. Ve sağ köşesinde ise silik S ve N harflerini görürler. Bir casusun ne işi olur burada? Ne yapabilir ki? Her şeyi yapar. Gerekirse yemeğe, suya, havaya bile ilişir. Ve dedikleri gibi de olur, o casus ne yapar eder? Bir şekilde üstadın hücresine giden suya zehri döker. Üstad bir an durur ve kokusuna bakar ama fark edemeden o suyu içer. Ve bir kez daha zehir vücuduna girer. Bu onun ilk zehirlenmesi değildi ve son da olmayacaktı. Her fırsatta tuzak kuracaklardı. Yemeğine, suyuna, hatta nefesine bile ilişeceklerdi. Ama onu koruyan ise Allah'tı. Vücudu zehirle sarsılıyordu. Ama zihni semalara yükseliyordu. Risale-i Nur'un kalbini oluşturan 30. lema, yani İsmi Azam Risalesi yazılıyordu. Hapiste bile böyle inanılmaz eserlerini neşreden Üstad Hazretleri tahliye olur. Ama daha sonra yine tarikatçılık ve kitap neşretmek suçuyla Kastamonu'ya sürülür. Kastamonu'da karakola getirilen Üstad Hazretlerini burada yine rahat bırakmazlar. Ve hala onunla uğraşmaya devam ederler. Yeni yerin burası hoca. Bak bu Alman kilidi. Öyle kolay açılmaz. Sen merak etme. Allah isterse açar. Hiçbir kilit dayanmaz onun kudretine. Burada seni kimse duyamaz. Artık sadece duvarlarla konuşursun. Bu olayın üstüne sabah hücreye gelen subay kilide uzanır ama kapı zaten açıktır. Kapı açık. Nasıl olur? Anahtar sadece bendeydi. Kaçmamış amirim. İçeride oturuyor. Allah istedikten sonra açılmayacak kapı yoktur. Polisler kapı açık olmasına rağmen dışarı çıkmayan Üstad Hazretlerine sempati beslerler. Bir nebze rahatlaması için ona ara ara yardımcı olurlar. Ve bazen de nefes alması için dışarı çıkmasına izin veriyorlardı. Bu çıkışlar bile kalplerin ısınmasına yetecekti. Ve bir gün bir kalple yollar çakışır. Vanlı bir Kürt ağa olan Çaycı Emin ile. Kastamonu sokaklarında çalışan Çaycı Emin bir gün yolda üstadı görür. Ve o karşılaşma ömrünü değiştirir. Üstadım, ben yanınızda olmak, size hizmet etmek istiyorum. Kardeşim, yanıma yaklaşma. Tehlikeli olur, sana da saldırırlar. Varsın saldırsınlar. Yine de yanınızda olmak istiyorum. Tamam o zaman. Yarın Kastamonu Kalesi'ne gideceğim. Oraya gel. Üstad Kale yolunda bir polisle birlikte yürürken az ileride ise Çaycı Emin beklemektedir.
Şu zat benim hemşerimdir, senden çekinir. Biraz git de muhabbet edelim. Sadece 5 dakika. Polis uzaklaşır, çaycı Emin yaklaşır, üstad cübbesinin içinden eski bir kese çıkarır. İçinde 1. Cihan Harbi'nden kalma 3 altın vardır. Emin, sen bunları al ve ihtiyaçlarımı getir. Sonra karakola gel. Bir yolunu bulur. Sürekli girip çıkmanı sağlarız. Tamamdır üstadım. Dediğiniz gibi yapacağım. Çaycı Emin, üstadın ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra karakola geri gelir. Ve aklında üstadın yatağını satın alarak onunla sürekli görüşme fikri vardır. Sen kimsin? Ne için geldin? İhtiyar zat yatağını satıyormuş, onu almaya geldim. Polis izin verir ve çaycı Emin içeri girer. Üstadla karşı karşıya geldiğinde yatağı teslim alır. Ama polis... İyi hoş da bu ihtiyar nerede yatacak şimdi? Doğru. O zaman sen bana yatağı geri kirala Emin. Çaycı Emin başını sallar, yatağı üstada verir. Artık yatak kiraladığı kişi olarak ücretini almaya her gün içeri girip çıkar. Ve böylece her gün üstadın hizmetini görür. Bir çaycının adımlarıyla başladı bu yolculuk. Altınla değil, sadakatle yürüdü. Zaman geçti ve en sonunda Üstad Hazretlerini suçlayacak başka bir şey bulamazlar. Hücreden çıkarıp onu bir eve koydular. Bundan sonra burada kalacaksın hoca. Hem kenar mahalle hem daha sessiz. Hayır, burası olmaz. Ben karakolun karşısındaki evi istiyorum. Ne oldu yine hoca? Ne var bu evde? Otur işte. Ben gözden uzakta kalırsam siz gece baskın yaparsınız. Böylesi daha iyi. Ve böylece Üstad Hazretleri 3 yıl boyunca karakolun karşısındaki o evde kalır. Çok acayiptir ki evine bir perde bile asmasına izin vermezler. Gözler her daim üstündedir. Ama ne gözaltı ne denetim o evin önünden geçen bazı kalpleri engelleyemedi. İşte onlardan biri de Mehmet Feyzi Pamukçu'dur. Mehmet Feyzi Pamukçu çok ciddi bir alimdir. Bölgede çok sevilir ve talebeleri vardır ama kendisi onlarla beraber olmayı değil, üstada talebe olmayı tercih eder. Üstadım, atınız hazır. Dilerseniz çıkalım. Neden geç kaldın bu kadar? Çarşıda lafa tuttular. Bırakamadım üstadım, kusura bakmayın. Yoksa Bediüzzaman seni kıskanıyor da dediler mi? Nereden bildiniz? Ama evet, tam olarak böyle dediler üstadım. Tut atın yularını da gidelim artık. Kırlara doğru mu üstadım? Şehir dışında bir hava alalım dilerseniz. Oraya doğru değil, şehre doğru gideceğiz. Bak, hocanın atının ipini çekiyor. Bu nefsime çok ağır geldi, dayanamıyorum. Mehmet Feyzi abi, yöresinin tanınmış hocalarından olduğu için. Üstadın atının ipini çekmek nefsine ağır gelmiştir. Üstad ise bu enaniyeti kırmak için özellikle böyle davranmıştır. Oku bunu. Belki sen ipi değil, hakikat seni çeker. Bu olaydan sonra Mehmet Feyzi abi, üstadın has bir talebesi olarak hayatına devam etmiştir. Kastamonu'da da Üstad Hazretleri ile uğraşmayı bir an bile bırakmazlar. Cumhuriyet kuruldu, sende hala Osmanlı'dan kalma adetler. Bir de gelmiş Kur'an harfleriyle yazmaya devam ediyorsun. Yetmezmiş gibi bir de hala sarıkla dolaşıyorsun ha. Bir gün seni boynundaki o sarığa dolayıp öyle gezdireceğim. Sen münafıksın. Bana hiçbir şey yapamazsın. Ah, karnım.
Ne oluyor bana? Ne yaptın hoca sen? Ne oldu? Kaldırın çabuk yardım edin. Hemen bir doktor bulun. Vallahi bu zat başka. Kılını kıpırdatmadan bak bir söz etti, komiser gitti. Kastamonu sanılanın aksine bir sürgün değildi. Bir mektepti. Ve o mektepte çaycı, alim, casus, jandarma kim varsa bir ders aldı. Bazı şehirler vardır, bazı insanlar için derin imtihanlar içerir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif'te taşlanması gibi Üstad Hazretleri de Kastamonu'da camiye girerken taşlanmıştır. Devlet düşmanı dediğim adam bu işte. Taşlayın da aklı başına gelsin. İşte Yasin suresinin manası üstada o anda açılıyor. Aradan geçen yılların ardından üstad ve taş atan çocuklar buluşur. Üstadım. Müsaade edin elinizi öpeyim. Durun. Tanıyamadım sizi kardeşim. Zamanında size taş atan çocuklardan biriydim üstadım. Affedin beni. Peki ya, şimdi o taşı gönlünden çıkarabildin mi kardeşim? Evet, çıkardım ve içimde bir nur doğdu. Allah sizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Benim hakkım helaldir. Nur yolunda atılan birkaç taş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tevafuk ettirmiş. Bu ancak beni mutlu eder. Zaman geçer ama her zaman bir şeyler değişmeden kalır. Ne karanlık düşünceler, ne de yöntemleri değişmiştir. Yine zehir, yeniden zehir. Bu sefer de üstadı kendi evinde suyuna zehir katarak öldürmeye çalıştılar. Yine mi zehir koymuşlar? Karıncalar bile yalnız değil. Benim başımda neden kimse yok? Ve bu yalnızlıkla talebesi Hüsrev abiye mektup yazar Üstad Hazretleri. Aziz kardeşim Hüsrev, şiddetli hizmetine ihtiyacım var. Eğer gelmezsen çok üzüleceğim. Ben bu yola baş koydum. Yanımda kimse olmasa da sen bana yetersin Allah'ım. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin cübbesi bir asır sonra onu taşıyabilecek sahibine ulaşır. Üstadım, Asiye Hanım gönderdi bunu. Sizinmiş, iletmemi rica etti. Yaşım küçükken bana bir cübbe giydirmek istemişlerdi. Ama o gün giymemiştim. Meğerse o zamandan beri bu cübbeyi bekliyormuşum. Bir emanet, bir asırlık yolculuktan sonra asıl sahibine ulaştı. Yaşı ilerlese de bugün bile yaşadıklarını düşünmek insana ağır gelir. O ise bunları yaşayan kendi değilmiş gibi dik durdu. Taşlandı ama taşların ağırlığını dua ile eritti. Zehirlendi ama zehrin karanlığını nurlara çevirdi. Yalnız bıraktılar ama o yalnızlığı Allah'a giden bir yol olarak gördü. Ve Kastamonu'da 8. yılını tamamladıktan sonra yeni bir sürgün başlayacaktı. Denizli Hapishanesi.
Barla'da ışık, Eskişehir'de sabır, Kastamonu'da yalnızlık. Şimdi sıra Denizli'deki imtihandaydı. Üstad Hazretlerini Denizli'ye götürmeden önce kısa süreliğine Ankara'daki Kastamonu Oteli'ne getirmişlerdir. Kastamonu Oteli'nde de hastalıklı düşünceler boş durmamış ve üstada ilişmeye çalışmışlardır. Said Efendi, hala sarıkla mı geziyorsun? Bunlardan tak. Devir değişti. Vali elini uzatır, üstadın sarığına doğru bir hareket yapar ve onu almak ister. Bu sarık bu başla çıkar. Başsız yaparım, şerefim olmadan yapamam. Devamında üstad, ben sizin ecdadınızı temsil ediyorum. Başından bulasın demiştir. Ve o zat 1946'da bunalıma girip tabancasıyla intihar ederek başından buldu. Üstad Hazretleri gece yatarken bile sarığını çıkarmazdı. Onun için sarık sadece bir kumaş parçası değil, bir dava, bir şair, bir haykırış oldu. Sürgünlerle sindiremediler, zincirlerle susturmayı denediler. Adımları artık Denizli zindanına yönelmişti. Onu bu şekilde susturabileceklerini sandılar ama yine olmadı. Sesinizi kesin. Sesiniz çok çıkıyor. Yürü. O hapishane bir medrese-i Yusufiye oldu. Hazreti Yusuf gibi o zindanı bir mektebe çevirdi. Bir koğuş. İçerisi kalabalık. Yıllarca ceza almış sert yüzlü adamlar. Ve bir de aralarına giren Üstad Hazretleri. Kim bu sarıklı adam? Hocaymış ama çok başkaymış. Daha kendi gelmeden adı geldi her yere. Günler geçer, Üstad anlatır. Onu dinleyen mahkumlar da zamanla yavaş yavaş saf tutmaya başlar. Ve mahkumlar öyle bir hale gelir ki kendileri bile şaşırır bu hallerine. Ve orada anlatılan iman hakikatleri sadece koğuşlardaki gönüllere değil, kibrit kutusuna yazılan meyve risalesi sayesinde tüm insanlığa yayılıyordu. Tüm bu çalışmalar devam ederken meraklar gittikçe artmaya başlar. Ve çekilen bu yoğun odağın sonucunda içeriye cesur bir alim girer. Gönenli Mehmet Efendi. Hoş geldin kardeşim. Sen Kur'an'ın lafzını, biz manasını müdafaa ediyoruz. Senin talebelerin bizim de talebemiz sayılır. Hoş bulduk. Size yöneltilen zulmün sebebini anlayamıyorum. Ne delil var ne suç. Korkma kardeşim. Benim zaten sana burada ihtiyacım vardı. Kader seni buraya getirdi. O zaman burada da hizmet ederiz inşallah. Şeref duyarım. Allah yolunda yürüyen iki alim aynı zindanda aynı hizmete kavuştu. Ve sırt sırta o zindanı ilmin nefes aldığı bir mektebe dönüştürdüler. Ve Denizli'deki bir diğer yürek ise Hasan Feyzi abidir. Kendisi bir tarikat şeyhi olmasına rağmen nurların ateşiyle tanıştıktan sonra bu ateşe o da kendisini kaptırır
ve üstada derin bir muhabbet besler. Ve bir gün üstada bir mektup gelir. Gözyaşlarıyla yazılmış, içten satırlar. Üstadım, canımın sana kurban olması dileğimdir. Sana gelecek belalar ah bana gelsin. Senin yerine şehit olmak istiyorum. Bu mektubun üzerine Hasan Feyzi abi çok geçmeden fenalaşır ve gözlerini kapatır. Bu haberi duyan Üstad Hazretleri ise derin bir nefes alır, gözlerini kapatır ve Nur hizmetini acele yaptığı için ve biçare kardeşine söz verdiğinden istirahat alemine gitti ve üstadına bedel şehit oldu. bir can verildi. Ama fitne bitmedi. Bu kez hedef üstadın nefesi olmuştu. Bir gece zehir üstadın göğsünde dolaşmaya başladığında Hafız Ali abi telaşla içeri girer. Ne yaptınız? Yine nasıl zehirlediniz üstadımı? Doktorlar hızlıca odaya girerler, doğrudan üstadın koluna yönelirler. Fakat Hafız Ali abi onları durdurur ve önce kendi kolunu sıyırır. Bir adım daha atmayın. Önce bana. Sonra üstada. Tamam, göğsüm açıldı. Durmayın, yapın hemen. Üstad ateşler içinde yanarken Hafız Ali abinin dilinde tek bir dua vardı. Üstadının bedeline şehit olmak. Bu duadan sonra Hafız Ali abi bir anda ateşlenmeye başlar. Üstad iyileştiğinde Hafız Ali abi dünyaya gözlerini yumar. Ve şaşırtıcıdır ki otopsi kayıtlarında ölüm sebebi zehirlenme olarak geçer. Ve tüm bu yaşananlara rağmen üstad ve talebeler yılmazlar. Tüm acıları sinelerine basıp hakikat için yaşamaya devam ederler. Verilen canlar, akan kanlar, sayfalara düşen gözyaşları bu davanın en büyük şahitleri olmuştur. Herkes bu davanın arkasında bir çıkar ararken onlar sadece kendilerinden vermiştir. Çünkü onların kalbinde hiçbir zaman bu dünya olmamıştır. Korkacakları bir şey yoktur. Her karanlığın ardından bir güneş doğar. Nurların önündeki davalar düşer. Ve Denizli hapsinde 9 ay kaldıktan sonra üstad beraat eder. Hapisten çıkarılan üstad Denizli Oteli'ne yerleştirilir. Her sabah kapı önünde üstadı ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşur. Her yaştan insan onu görmek ister. Ve her gün 500'den fazla kişi onu ziyarete gelir. Ziyaretlerin odağı olan Üstad Hazretleri beraatine rağmen 2 ay boyunca Denizli'de bekletilir. Ve yine bir sürgün kararıyla Emirdağ'a yola çıkarılır. Her şehri hapishane yaptılar ona. Her hareketini, her adımını zincirlediler. Ama o hiçbirine mahkum olmadı.